Merhaba arkadaşlar. Bugün yeşil bir göz fotoğrafı düzenleyeceğiz. Önce Camera Raw'da ince ayarlarını yaptıktan sonra Photoshop'ta dekoupe yapacağız. Fotoğrafımız bu. Yeşil bir göz ancak gözde biraz renk sapmaları olmuş. Bu gözü yeşile doğru çekeceğiz öncelikle renklerini. Öncelikle Edit menüsüne geliyoruz. Buradan biraz kontrastını artıralım. Bu kadar yeterli. Highlight'ı biraz çekelim eksilere. Shadow'u sonra ayarlayalım. Lokal müdahaleler yapacağız. Evet. Göz fotoğrafımız yeşil olması lazım ama renk sapmaları olmuş. Bakın burada da mora doğru kaymış. Bunu biraz yeşile doğru çekeceğiz. Çok fazla da abartmadan -10 yeterli şu anda. Bunun dışında Color Mixer'den yine buradan renk tonu sarı renkleri yeşile doğru biraz kaydıracağız. Burada da +10 yeterli. Bir öncesi sonrası yapalım. Evet bakın. Bunun dışında ne yapıyoruz? Detail menüsünden Super Resolution yaparak fotoğrafımızın çözünürlüğünü artırıyoruz. Artırıyoruz ki daha sonra dekoupe yaptığımızda elimizde daha çok veri kalsın. Baskıda daha yüksek çözünürlüklerde fotoğraf alalım. Bakın fotoğrafımız büyüdü. Göz fotoğrafımızı incelediğimizde buralarda biraz fazla pozlanma var. Yine buralarda az pozlanmış gölgelerimiz var. Bunlara lokal olarak müdahale edeceğiz. Buradan Masking menüsünden Brush aracımızı seçiyoruz. Evet. Brush aracımızla şu şekilde lokal müdahaleler yapıyoruz. Fazla pozlanmış yerlere. Buradan Exposure ayarımızı eksiye doğru çekiyoruz. Bakın. Biraz koyu yerlere de müdahale ettik. Onun için şuradan hafif tekrardan ufak dokunuşlarla çok açık olan yerleri yine koyutmaya başlıyoruz. Aynı mask aracıyla. Biraz highlight çekelim. Yeniden bir mask aracı daha seçelim. Tekrardan yine buraya bir lokal müdahale yapalım. Çok fazla parlak yerlere. Bakın şuraları da seçelim. Şuraları da seçelim. Biraz fırçayı büyütelim. Evet. Exposure'ımızı eksiye doğru çekelim. Bakın. Evet. Şimdi tekrardan yeni bir mask seçelim. Brush aracımızı alalım. Şimdi de az pozlanmış gölgeli yerlerin gölgelerini biraz açalım. Şöyle kabaca çekelim fırçamızı. Sonra yine detaylı bir şekilde dokunuşlar yaparız. Buradan shadow'umuzu artıraraktan pozlamamızı arttırmış oluyoruz aslında gölgeli alanlarda. Öncesi sonrası. Öncesi sonrası. Şimdi Open diyerek Photoshop arayüzümüze geçiyoruz.
Fotoğrafımızı büyütelim. Daha ayrıntıları görmek için. Fotoğrafımızı analiz ettiğimizde hala dokularda bir keskinlik sorunu var. Bu keskinlik sorununa çözüm bulmak, daha çok keskinlik artırmak için layer'ımızı kopyalıyoruz. Command-J ile. Buradan filtre menüsünden diğerlerinden yüksek geçiş aracını seçiyoruz. Genel olarak 6 ila 8 arasında bir değer bizim için yeterli. Harmanlama modlarından deneme yanılmayla sonuçlarını görerekten gözümüze hoş gelen, gözümüze keskin gelen seçeneği seçiyoruz. Benim için bu idealdir. Bir öncesi sonrası yapalım. Bakın, öncesi sonrası, öncesi sonrası. Gayet de keskin oldu fotoğrafımız. Şimdi bu iki layer'ı Command'e basaraktan seçimini yapıyorum. Yine Command E ile birleştiriyorum. Command J ile bir kopyasını alıyorum. Pen Tool aracıma geliyorum. Üst katmanımız seçiliyken. Yansıma yapan ışığın altından şöyle bir seçim yapıyorum. Bu seçtiğimiz yerle bir kopyasını alarak ışığı kapatacağız. Seçim yaptıktan sonra mouse'umuzla sağ klik yapıyorum. Make Selection seçeneğinden seçimimizin kenarlarını yumuşatıyorum. 70 değerleri idealdir. OK diyorum. Kısa yolu V olan Move Tool serbest hareket ettirme aracını seçiyorum. Ardından Option ile bir kopyasını alıyorum. Seçim yaptığımız yerin. Ardından gözün dokusuna göre bir ayarlama yaparaktan parlama yapan bölgeye seçim yaptırdığımız dokuyu yerleştiriyorum. Bu şekilde. Evet. Command D ile seçimi kaldıralım. Bakın. Buralardaki güzel dokularımızın üzeri kapanmış. Bunu RSR silgi aracımızla sileceğiz buralarını. Çok fazla ışığa yaklaşmadan. Şimdi opasiteyi biraz düşürerekten üst layer'ın nereleri sildiğimizi görerek dokularımızı açığa çıkaracağız. Öncelikle RSR Tool silgi aracımızı seçelim. Buradan opasitemiz 50 değerleri iyidir. Yine Ctrl Option ile hardness değerimizi sıfıra çekiyoruz. Yine fırçamızın boyunu ayarlıyoruz. Ufak ufak mouse'umuzun ufak dokunuşlarla siliyoruz. Mouse'umuzla. Evet, buradaki opasiteyi düşürdüm ki nereyi sildiğimizi görelim. En azından göz fotoğrafımızın orijinalliğini de fazla bozmamış oluruz. Şimdi opasitemizi biraz artırdık. Normal değerlerine geri çektik. Bakın. Öncesi, sonrası. Öncesi, sonrası. Şöyle ufak ufak harmanlayaraktan, kenarları yumuşataraktan silme işlemini tamamlayalım. Tekrar bakalım. Şimdi yine Command tuşumuzla katmanlarımızı seçiyoruz ve tekrardan Command E ile birleştiriyoruz. Şimdi tekrardan analiz yaparsak fotoğrafımızı
buralardaki yansımaları silmemiz gerekecek. Bunu Photoshop'un Remove Tool aracıyla gerçekleştireceğiz. Photoshop'un Remove Tool aracı istenmeyen yerleri silerken aynı zamanda o bölgenin ışığına göre siliyor. O yüzden sonuçlar çok harika oluyor. Şimdi de gördüğümüz üzere bakalım. Şuraları biraz şöyle silelim. Evet, bakın. Sizlere de Photoshop'un yapay zeka destekli Remove Tool nokta kaldırma aracını tavsiye ederim. Remove Tool aracıyla çalışırken bilgisayarımızın RAM'i düşükse bazen kasmalar yapabilir. Temizleme işimiz neredeyse bitmek üzere. Şuraları da silelim. Çok fazla kenarlara da girmeye gerek yok. Zaten dekupe olacak. Evet, gayet güzel oldu. Şimdi bundan sonraki işlemimiz Brush Tool aracımızı alıyoruz. Ctrl Option tuşlarıyla göz bebeğimizin içini dolduracak büyüklükte fırçamızı büyüttükten sonra kısa yolu M olan Elliptical Marquee Tool aracımızı seçiyoruz. Shift Option tuşuna basarak mouse'umuzla sağ çapraza çekerekten göz fotoğrafımızın üzerinde seçmek istediğimiz yeri seçiyoruz. Seçili alana mouse'umuzu getirdikten sonra sağ klik yapıp Filter menüsünden seçim yaptığımız kenarların yumuşaklığını belirliyoruz. 50 değerleri idealdir. Ben öyle yapıyorum. Siz kendi isteğinize göre o değerleri verebilirsiniz. Özellikle bir efekt kullanılacaksa 50 ila 70-80 arasındaki değerler iyidir. Ama bu göz fotoğrafından kolye, bileklik, küpe gibi takılar yapılacaksa 10 değerleri daha iyidir. Yani takılarda daha keskin bir seçim yapmak daha idealdir. Seçimimizi yapıyoruz. Ardından mask aracıyla dekupe yapmış olduk. Etrafını temizledik. Layer'ımızın üzerine geliyoruz. Crop aracımızı alıyoruz. Kabaca böyle kenarlardan, çok fazla da yaklaşmadan cropluyoruz. Command 0 ile tam ekran yapıyoruz. Buradan Solid Color aracılığıyla background'ımızı siyah yapıyoruz. Ardından siyah background'ımızı aşağı alıyoruz. Üst layer'ımız seçiliyken Option Command I tuşuna basaraktan dosya boyutumuzu inceliyoruz. Bu küsuratları sıfırlayaraktan 40'a 40 yapalım. Bunun ardından fotoğrafımız daha böyle standart olması için fotoğrafımızın kenarlarına referans çizgileri koyacağız. 2'şer santim idealdir. Dört kenarına 2'şer santim referans çizgisi koyuyoruz.
Command T ile yine fotoğrafımızın seçimini yaptıktan sonra referans çizgilerine yaklaştırıyoruz. Genel olarak bütün fotoğraflarımızı standart bir yerleştirme yaparsak daha sonrasında birleşik tasarımlarda işimiz daha kolay olur. Daha standart işler yapmış oluruz. Yine buradan topluca referans çizgilerini kaldırabiliriz. Şimdi bir de göz bebeği, gözümüzün tam ortasında göz bebeğini bazen fotoğraf makinamız doğru pozlamamış olabilir. Bu siyah yerlerde laciverte kayan tonlar olabilir. Göz fotoğrafımızın layer'ı seçiliyken brush tool aracını alıyoruz. Burada siyah seçiliyken fırçamızı biraz küçültüyoruz. Control Option aracılığıyla. Hardness değerimiz 0. Standart bir siyaha da boyamış oluyoruz. Tabii ki göz bebeğinin kenarındaki kraterlere de fazla dokunmadan, orijinalliğini bozmadan siyah bölümleri boyuyoruz. Command 0 ile yine tam ekran yapalım. Göz fotoğrafı düzenlememiz bu kadar. Alttaki katman maskesini, siyah background'ı kapattıktan sonra PNG olarak istediğimiz klasörümüzün içerisine kaydedip daha sonrasında PNG format dosyamıza efektler uygulayabiliriz. Onun için kesinlikle transparan PNG olarak kaydetmemiz gerekiyor. Ve sonrasında eğer ki bir efekt falan da uygulamayacaksak, müşteriye bu şekilde sade bir şekilde vereceksek dijital veya baskı olarak alttaki background'ımızın gözünü açıp siyah background'la bu kez JPEG olarak kaydediyoruz. Evet. Burada kaydederken dikkat etmemiz gereken Option Command I ile baktığımızda Resolution değerimizin 300 olması. Baskıya göndereceğimiz için. Evet, bir iris fotoğraf düzenleme videomuzun sonuna geliyoruz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.